1962 yılında bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar, ölürken kendi başyapıtının bir gün dünya çapında okunacağını, Türk Edebiyatı'nın en önemli romanlarından biri sayılacağını bilmiyordu bile. Çünkü Saatleri Ayarlama Enstitüsü yayımlandığında neredeyse hiç ses getirmedi sevgili dostlar. Yıllarca rafta tozlanan, gerçek değerini ancak yazarının ölümünden onlarca yıl sonra bulan bir kitaptı bu. Belki de en büyük ironi şuydu: Tanpınar'ın kendisi de tıpkı kahramanı gibi zamanla, gecikmeyle, ayarsızlıkla boğuşan bir adamdı. Ve bugün doğuyla batı arasında kalmış, geçmişiyle bağı kopmuş ama geleceğe de tutunamamış bir toplumun, yani bizim, yani modern insanın trajikomik bir aynası olarak okunuyor. Hikayeyi hayatı boyunca ayarsız kalmış, rüzgarın önündeki bir yaprak gibi savrulmuş Hayri İrdal'ın ağzından dinliyoruz. Hayri İrdal bize anılarını anlatırken aslında bir milletin kimlik krizini, bürokrasinin absürtlüğünü ve insanın nasıl hiçlikten bir imparatorluk yaratabileceğini ironik bir dille sunar. Şimdi zamanın durduğu, akreple yelkovanın insan ruhuyla yarıştığı o tuhaf enstitünün kapısından içeri dalıyoruz. Roman Hayri İrdal'ın çocukluk ve gençlik anılarıyla eski İstanbul'un o ağır kanlı ama derin atmosferinde başlar. Hayri fakir ama hayalperest bir adamdır. Hayatındaki en önemli figür ustası Nuri Efendi'dir. Nuri Efendi eski bir saat ustasıdır ve hayat felsefesi tek bir düşünce üzerine kurulmuştur. Ayar saniyedir. Nuri Efendi'ye göre saatin ayarı insanın ayarıdır. Bozuk bir saat, bozuk bir ahlak demektir. Tanpınar burada bize eski dünyayı anlatır. Her şeyin bir manasının olduğu, zamanın kutsal sayıldığı o dönemi. Hayri İrdal'ın gençliği bu eski saatler ve onların temsil ettiği manevi dünya arasında geçer. Ancak dünya değişmektedir. Eski saatlerin yerini modernleşme sancıları, cep saatlerinin yerini kol saatleri ve Nuri Efendi'nin bilgeliğinin yerini modern insanın telaşı almaktadır. Hayri bu geçiş döneminde hiçbir yere ait olamayan, sürekli kaybeden bir figür olarak karşımıza çıkar. İlk karısı Emine ile olan fakir ama huzurlu hayatı aslında onun gerçekliğe tutunduğu son daldır. Hayri İrdal'ın sefalet içinde yüzdüğü, ruhsal çöküntüler yaşadığı ve hatta bir dönem bir mahkeme dolayısıyla adli tıptan akıl sağlığı raporu almak zorunda kaldığı karanlık günlerde karşısına kurtarıcısı çıkar. Halit Ayarcı. Halit, romanın en kilit ve en etkileyici karakteridir. Modern dünyanın temsilcisidir. Pragmatik, enerjik, retorik ustası ve hepsinden önemlisi hiçlikten varlık yaratabilen bir organizatördür. Halit Ayarcı, Hayri İrdal'ın eski saat bilgilerini ve Nuri Efendi'den kalan o mistik ayar kavramını alır ve bunu modern, bürokratik bir kurum haline getirir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Halit Ayarcı'ya göre gerçeklik insanların inandığı şeydir. Bir şeyi yeterince ciddiyetle ve şatafatla sunarsanız o şeyin var olmasına veya işe yaramasına gerek yoktur. Halit Ayarcı, Hayri'yi yanına alır ve ona müşavir unvanı verir. Hayri İrdal şaşkındır. Ortada ayarlanacak bir saat yoktur. Bir ihtiyaç yoktur ama devasa bir enstitü kurulmaktadır. İşte Tanpınar'ın Türk bürokrasisine ve yanlış batılılaşmaya vurduğu en büyük darbe buradadır. Kurumlar hizmet için değil, kendilerini var etmek için vardır. Enstitü kurulur kurulmaz inanılmaz bir hızla büyür. Şube müdürlükleri, müfettişler, sekreterler ve hatta saat ayarsızlığı cezaları uydurulur. Sokaktaki insanların saatleri birbirini tutmadığı için onlara ceza kesen bir sistem geliştirilir. Halk bu duruma önce şaşırsa da Halit Ayarcı'nın o büyüleyici ikna kabiliyeti sayesinde herkes saatinin ayarsız olduğuna ve bu enstitünün hayati bir önemi olduğuna inanmaya başlar. Hayri İrdal bu saçmalığın tam da göbeğindedir. Bir yandan bu yalanın içinde zenginleşmekte, diğer yandan eski ahlakıyla bu absürtlüğü sorgulamaktadır. Üstelik bunu yaparken yeni karısı Pakize'nin Halit Ayarcı ile olan ilişkisini bile fark edemeyecek kadar meşguldür. Tanpınar burada bize Seyit Lütfullah karakteri üzerinden mistisizmin, ispiritizma cemiyeti üzerinden spiritüalizmin ve dernekler üzerinden modern cemiyet hayatının nasıl birer boşunalık olduğunu gösterir. Enstitüde çalışanlar aslında hiçbir iş yapmayan ama çok meşgul görünen insanlardır.
sahte bir ideal uğruna kendi kimliklerinden vazgeçmişlerdir. Halit Ayarcı, enstitünün saygınlığını arttırmak için bir geçmiş uydurmaya karar verir. Hayri İrdal'dan tarihte hiç yaşamamış olan Ahmet Zamani Efendi adlı bir saat ustası icat etmesini ister. Hayri istemeye istemeye bu hayali karakter hakkında uydurma belgeler, kitaplar yazar. İş o kadar büyür ki yabancı bilim adamları bile gelip bu büyük Türk saatçisi hakkında konferanslar verirler. Bu bölüm romanın en huzursuz edici ama aynı zamanda en komik kısımlarından biridir sevgili dostlar. Bir toplumun sırf modern görünmek veya gurur duymak için sahte bir tarih kurgulamasını anlatır. Hayri İrdal kendi yarattığı bu yalana herkesin inanmasını izlerken gerçeklikle olan bağını tamamen koparır. Artık kimin gerçek, neyin yalan olduğu önemsizdir. Önemli olan enstitünün başarısı ve Halit Ayarcı'nın vizyonudur. Hayri, modern dünyanın sunduğu konfor yani evi, arabası, makamıyla ruhundaki boşluk arasında sıkışıp kalmıştır. Her yalanın bir sonu olduğu gibi saatleri ayarlama enstitüsünün de sonu yaklaşır. Batılı uzmanlar gelip enstitüyü denetlediklerinde buranın hiçbir rasyonel temeli olmadığını rapor ederler. Ancak Halit Ayarcı pes etmez. Enstitüyü kapatmak yerine tasfiye komisyonu kurar. Trajikomik olansa şudur. Tasfiye komisyonu enstitünün kendisinden daha kalabalık ve daha masraflı hale gelir. Kurumlar yok olurken bile kendi cenazelerinden kar sağlamaya devam ederler. Halit Ayarcı öldüğünde Hayri İrdal için bir dönem kapanır. Hayri artık ne eski dünyadaki o saf adamdır ne de modern dünyanın tam bir parçasıdır. İki dünya arasında kalmış, ayarı bozulmuş bir kimsedir. Romanın sonunda Hayri İrdal hatıralarını yazarken aslında bize bir veda mektubu sunar. O, modernleşme sancıları çeken bir milletin asaletini kaybetmiş ama yerine yeni bir değer koyamamış bir sınıfın temsilcisidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü sadece bir kurumun hikayesi değil, insanın zamanla olan kavgasının hikayesidir sevgili dostlar. Tanpınar, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanını vermiyor derken, bu coğrafyanın modernleşme serüvenindeki o derin kafa karışıklığını anlatır. Bugün bizler de saatlerimizi ayarlamaya çalışırken aslında ruhlarımızı mı kaybettik acaba? Doğunun kalbiyle Batı'nın aklı arasında kurmaya çalıştığımız o denge neden sürekli bir enstitü absürtlüğüne dönüşüyor? Tanpınar güldürürken ağlatan, hicvederken düşündüren o eşsiz diliyle bizi kendimizle yüzleştirir aslında. Saatler kaçı gösterirse göstersin, asıl önemli olanın insanın kendi iç ayarı olduğunu hatırlatır.